22 Ağustos 1911'de bir haber medyaya bomba gibi düşmüştü. Mona Lisa çalındı. Mona Lisa dünyanın en ünlü tablosu. Yıllardır onun kim olduğu, esrarengiz gülümsemesinin altında neler yattığı ve kaşların neden olmadığı sorusu herkesin dilinde. Tablo 1516'da Fransa'ya gelmişti. Leonardo da Vinci Fransa'ya davet edildiğinde onu da yanına getirmiş ve kralın isteği üzerine tabloyu ona satmıştı. Tablo Fransız devriminde Louvre Müzesi'ne konuldu. Hatta Napolyon'un onu yatak odasına astığı ve daha sonra müzeye geri getirdiği bile söyleniyor. Louvre Müzesi bir zamanlar Fransız krallarının sarayıydı. Kale olarak yapılmış olsa da 1546'da Fransız krallarının resmi konutu haline geldi. 21 Ağustos 1911 Pazartesi günü müzede bakım işleri yapılıyordu. Temizlik personeli ve küratörler rutin görevlerini icra ediyorlardı. Louvre Müzesi'nin bakım direktörü Pike adında bir adamdı. Pike, 21 Ağustos sabahı müzeyi dolaşırken salongahtaki Mona Lisa tablosunun önünde durmuş ve bir iş arkadaşına onun müzedeki en değerli eser olduğunu söylemişti. Bu en değerlisi, 1,5 milyon dolar olduğunu söylüyorlar. Pike bunları sabah saat tam 7:20'de söylemişti. Pike müzeden ayrıldığında bir dolabın kapağı açıldı. İçeriden bir adam çıktı. Bir önceki günden beri o dolapta saklanıyordu. Yani en yoğun gün olan 20 Ağustos pazar günü muhtemelen müzenin kapanmasına dakikalar kala oraya girmişti. İçerideydi. Tatil gününde müzenin içindeydi. Bu eski yapıda yani Louvre Müzesi'nde birçok küçük oda ve gizli bölmeler vardı. Hatta müze yetkilileri bile içeride kaç tane olduklarını bilmiyorlardı. Dolaptan çıkan bu adamsa her şeyi biliyordu. Hemen Mona Lisa'nın olduğu yere doğru yöneldi. Mona Lisa'nın bulunduğu oda normalde eski ustaların sanat eserlerini kopyalamakla uğraşan öğrencilerin şövalye, tuval ve diğer malzemelerini sakladığı yerdi. Adamın üzerinde çalışanların giydiği beyaz önlük ve gömlekten vardı. Olur da yakalanırsa kendisini bir işçi olarak gösterebilecekti. Mona Lisa'nın olduğu yere gelmişti. Tablo tam da karşısındaydı. Ama onu kaldırmak ve yakınlardaki merdiven boşluğuna götürmek kolay iş değildi. Tablonun kendisi 8 kilo ağırlığındaydı. Leonardo onu tuval üzerine değil 3 ahşap levha üzerine çizmişti. Bu Rönesans döneminde oldukça yaygın bir kullanımdı. İroniktir, sadece birkaç ay önce müze yöneticileri en değerli eseri yani Mona Lisa'yı koruyabilmek adına bir takım adımlar atmışlardı. Çevresini ahşap koruyucularla güçlendirmiş, özel camdan yapılmış bir alana koymuşlardı. Bu da o bölmenin ağırlığını 90 kiloya kadar çıkarmıştı. Hırsız tabloyu duvara sabitleyen 4 demir mandalı kaldırdı ve tabloyu alıp merdiven boşluğuna götürdü. Orada koruyucu kasayı ve çerçeveyi çıkardı. Bazı gazeteler bu aşamada tabloyu gömleğin içine sakladığını yazmışlardı. Ancak bu pek olası değil. Çünkü çok büyüktü. 21'e 30 inç ebatlarında. Tablonun bu şekilde çalınması imkansızdı. Daha olası bir senaryo ise şu şekilde. Adam önce üzerindeki önlüğü çıkardı. Tabloyu buna sardı. Koltuğun altına soktu ve müzeye giriş yaptığı kapıdan çıktı. Aslında müzeyi çok iyi biliyordu. Elinde anahtarlar vardı. Planları hafızasına kazımıştı. Ama bunlara rağmen önce bir hata yaptı. Müzenin 1. katına inen merdivenin dibinde kilitli bir kapı vardı. Ve hırsızın elindeki anahtarlar bu kapıyı açamıyorlardı. O anda yukarıdan ayak sesleri gelmişti. Bunu duyduğunda kapının tokmağını çıkarmak için hemen elindeki tornavidayı kullandı. Ses, müzedeki tesisatçılardan Suve'nin sesiydi. Dakikalar sonra göz göze geldiler. Hırsız ona kapıyı açamadığını söyledi. Suve kapıyı açması için ona bir pense verdi ve başka insanlar da gelebilir diyerek işini bitirdikten sonra kapıyı açık bırakmasını tembih etti. Hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Suve o anları daha sonra polislere anlatacaktı. Kapı bir avluya açılıyordu. Hırsız oradan başka bir galeriye geçti. Daha sonra da bir başka salona. Muhtemelen bunu bilerek yapmıştı. Hemen dışarıya çıkmak hata olabilirdi. Şüpheleri üzerine çekmemeye çalışıyordu. O gün az sayıda güvenlik görevlisi görevinin başındaydı. Sadece bir tanesi giriş kapısında bekliyordu. Görevli antreyi temizlemek için bir kova su almaya gittiğinde hırsız binayı terk etti. Her şey bu kadar basit miydi? Dünyanın en değerli tablosu böylesine basit bir planla mı çalınmıştı? Peki dünyanın en ünlü hırsızı kimdi? Hırsız kaldırımda yürürken yoldan geçen birisi onu fark etmişti. Elinde beyaz beze sarılmış bir şeyle yürüyen bir adam gördü. Günler sonra polislere bu ifadeyi verecekti. Müzedeki çalışanlarsa hiçbir şeyi fark etmemişlerdi. Mona Lisa'nın yerinde olmadığı
saat 8.35'te Pike yeniden salona geldiğinde fark edildi. Aslında ilk olarak müzenin fotoğrafçılarının tabloyu aldıkları ve çekim yapmak için stüdyoya götürdükleri düşünüldü. Daha sonra yetkililerin çalışanların tabloyu çalmalarından korktukları, o yüzden dışarıya çıkardıkları tahmin edildi. Mona Lisa'yı sabitleyen 4 demir mandal bomboştu. İnanılmaz bir şekilde o gün hiç kimse bu hırsızlığı bildirmedi. Çünkü onlar bile farkında değillerdi. Salı günü müze kapılarını ziyaretçilerine açtı. Herkes onu soruyordu. Mona Lisa nerede? Güvenlik onun stüdyoda olduğunu söylemişti. Ama bu bir varsayımdı. Güvenlik en sonunda yanlış bir şeyler olabileceğini fark etti ve durumu amirlerine bildirdi. Müzenin müdürü ise tatildeydi. Görevliler çılgınlar gibi tabloyu aramaya başladılar. Kısa bir zaman sonra durum polislere bildirildi. Polisler 48 saat içerisinde bir fidye talebinin geleceğini tahmin ediyorlardı. Ama 2 gün geçmesine rağmen hırsızlardan herhangi bir geri dönüş olmadı. Ellerinde ise çok az ipucu vardı. Bir tanesi binanın dışındaki merdivenlerde bulunan kapı tokmağıydı. Diğeri de yakınlarda bulunan ahşap çerçeve ve cam kaplamaydı. Bu çerçevede bir parmak izi vardı. Polislerin elindeki 750.000 parmak izini bu parmak iziyle karşılaştırmak çok zor olacaktı. O yüzden ilk olarak o gün müzede çalışan 257 görevlinin parmak izine bakıldı. Ama eşleşme olmadı. Polisler Mona Lisa'nın 6.500 tane broşürünü dağıttı ve getirene 40.000 frank ödül verileceğini açıkladı. Sorguya çekilen ilk isim Jerry Pihre'ydi. Kendisi müzelerden küçük eserler çalıp satmasıyla ünlü bir hırsızdı. Ama bu işi o yapmamıştı. Sorgunun sonlarına doğru daha önce çaldığı eserleri sattıkları isimleri söyledi. Bir isim polislerin dikkatini çekti. Pablo Picasso. Genç İspanyol ressam. Picasso o zamanlarda 29 yaşındaydı. Polisler evini aradığında hiçbir şey bulamadılar. Ama Picasso masum değildi. Pihre'ye göre evinde 2 tane çalıntı heykel saklıyordu. Ekipler gittikten sonra Picasso hemen çalıntı heykelleri sakladığı yerden çıkardı ve ülkeden kaçmak için planlar yapmaya başladı. Ama her yer polis kontrolündeydi. Bu eserlerle ülke dışına çıkması imkansızdı. O yüzden polislere teslim oldu. Şanslıydı. Hakim ona ceza vermedi. Louvre Müzesi hırsızlık olayından sonra kapandı. Eylül'de kapılarını yeniden açtığında yalnızca 4 kancadan ibaret olan Mona Lisa bölümü her zamankinden çok daha fazla ziyaretçi çekmişti. Bazıları o noktaya çiçekler bıraktı. Hırsız tabloyu uzun süre evinde sakladı. Polisler ve yetkililer durumu kabullenmişlerdi. Mona Lisa asla bulunamayacaktı. O dönemlerde birçok insan tablonun kendisine olduğunu iddia ediyordu. Sanat eserleri alıp satan Alfredo Jerry, tablo çalındıktan 2 yıl sonra içerisinde fotoğraf olan bir mektup aldı. Kendisini Leonard olarak tanıtan bir adam Mona Lisa'nın yanında olduğunu yazmıştı. Yazdığına göre o bir İtalyandı ve ülkesinden çalınan eserleri yeniden topluyordu. Tablo için fiyat vermemişti. Mektupta kendisinin zengin olmadığını yazmıştı. Cevap için Paris'teki bir postane kutusu belirtilmişti. Alfredo bu mektubu Floransa'daki bir galeri patronuna götürdü. Giovanni Poggi'ye. Giovanni fotoğrafa baktığında orijinal tablonun arkasındaki bazı ayrıntılar dikkatini çekmişti. Bunlar sahte bir tabloda olamazdı. Giovanni'nin isteğiyle Alfredo adamı Floransa'ya davet etti. Leonard eserin getirilmesinin zor olacağını yazmıştı. Daha sonra tamam getiriyorum yazdı ama en sonunda görüşmeyi iptal etti. Alfredo bir sahtekarla yazıştığını düşünmüştü. Ta ki 9 Aralık gününde eline ulaşan o mektuba kadar. O gün Leonard ismindeki bu adamdan bir mektup daha aldı. Milano'dayım. Yarın Floransa'da olacağım. Giovanni ise şehir dışındaydı. Alfredo hemen ona da bir mektup gönderdi ve durumu anlattı. Hemen buraya gel. Sana ihtiyacım var. Paket yarın burada olabilir. Leonard söz verdiği gibi sonraki gün Alfredo'nun ofisine geldi. Üzerindeki takım elbise ve kravatla iyi bir imaj sergiliyordu. Alfredo onun geldiğini görünce hemen panjurları indirdi ve onu içeriye davet etti. İlk sorduğu soru tabloyu nerede saklıyorsun olmuştu. Adam Mona Lisa'nın şu anda kaldığı otelde olduğunu söyledi. En önemli şey elbette tablonun gerçekliğiydi. Leonard tabloyu bizzat müzeden çaldığını itiraf etti. Bu işte tek olup olmadığı sorusuna çelişkili yanıtlar verdi. Sonraki gün Giovanni de görüşmeye katıldı. İkinci görüşme de bittiğinde en rahat isim Leonard'tı. Hem Giovanni hem de Alfredo oldukça tedirginlerdi. Üçü hep beraber birkaç blok uzaktaki Leonard'ın oteline gittiler. Odası 3. kattaydı. Odaya girdiklerinde Leonard yatağın altındaki beyaz ahşap sandığını çıkardı. İçini açtığında içinde kirli ayakkabılar, yırtık şapka, pense, sıvı aletleri, önlük fırçalar ve hatta bir mandolin olduğu görüldü. Altındaysa
Mona Lisa vardı. Muhtemelen 28 aydır bu sandığın içindeydi. Hiçbir hasar yoktu. Gayet iyi korunmuştu. Gerçekliğini anlamaları sadece 1 dakikalarını almıştı. Katalog numarası ya da arkasındaki damgaya bakmak bile yeterliydi. Alfredo'nun kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. Sakin kalmak için uğraşsa da bunu başaramıyordu. Biraz sonra gerçekliğinden emin olmalarına rağmen tabloyu galeriye götürmeleri gerektiğini söylediler. Tablo kırmızı bir örtüye sarıldı ve 3 adam ellerindeki tabloyla aşağı indi. Onları gören konsiyerj şüphelenmişti. Burada Giovanni devreye girdi ve kimliğini gösterip Leonard'a kefil olduğunu söyledi. Tabloyu Uffizi ismindeki galeride Lourdes'a çekilen yakın çekim görüntüleriyle karşılaştırdılar. Alfredo ve Giovanni, Leonard'a tablonun burada kalmasının daha uygun olacağını, ödemeyi daha sonra yapacaklarını söyledi. Leonard bu iki adama güvenmişti. Alfredo'nun yakında çok yüklü bir ödeme alacaksın sözü ona cazip gelmişti. Ama belki de en önemlisi artık yorulmuştu. Tablo 28 aydır ondaydı ve artık elinden çıkarması gerekiyordu. Leonard galeriden ayrılır ayrılmaz Giovanni ve Alfredo hemen polisleri aradı ve durumu anlattı. Leonard otele vardıktan hemen sonra polisler kapıyı çaldılar. 4 Ocak 1914'teki zafer turundan sonra Mona Lisa eski yerine konuldu. 2 yıl 4,5 ay sonra. Sonraki 2 günde 100.000'den fazla ziyaretçi ağırladı. Kendisini Leonard olarak tanıtan hırsızın gerçek ismi Vincenzo Peruggia'ydı. 1881'de İtalya'nın Como Gölü yakınlarındaki bir köyde doğmuştu. Fransa'ya geldikten sonra ev dekorasyonu işleriyle ilgilenmişti. Hatta iddialara göre 3 ay Louvre Müzesi'nde çalışmış ve Mona Lisa tablosunun güvenliğini artırmak için yapılan çalışmalarda görev almıştı. Alfredo verdiği hizmetlerden ötürü 25.000 frank aldı. Fransız hükümeti de kendisine teşekkür etti. Vincenzo Peruggia ise hapishanede depresyona girmişti. Gardiyanlar onun ara sıra ağladığını söylüyorlardı. 4 Haziran günü başlayan duruşmasında bu işi vatansever olduğu için yaptığını söylüyordu. Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları davaya yakından ilgi göstermişlerdi. Peruggia kısa bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı. Daha sonra İtalya'nın yolunu tuttu. 1. Cihan Harbi'ne katıldı. Çok daha sonra Göbek ismini kullanarak Fransa'ya geri döndü. 8 Ekim 1925'te Fransa'nın bir kasabasında hayatını kaybetti. Ölümü ise çok daha sonra 1950'lerde aynı isimde bir başka İtalyan öldüğünde ortaya çıktı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.